Merhaba sevgili arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, bugün Mersin'e bağlı Homurlu ilçe mi sayılıyor burası? Kazanlı Homurlu köyündeyiz. Burada bir biber serasındayız. Ve bu biberi tahmin ediyorum hiçbiriniz daha önce duymamış olabilirsiniz. Belki de duymuş olanınız da vardır. Bu biberin cinsi Pakistan biberi arkadaşlar. Biz de biberci olduğumuz için, ben de ilk defa gördüğüm için bir videosunu yapmak istedim. Şöyle alttan meyveleri bir gösterelim. İlk toplaması yapılmış buranın. Meyvenin boyutu bu kadar. Kılçık biber gibi bir şey. Ama felaket bir acısı varmış diyorlar. Ben bile cesaret edip bakamadım. Daha acı diyorlar. Biz de yemedik. Şimdi bir de yanımda Harun abi var. Beraber geziyoruz. Evet. Bakalım biraz bize bilgi verir. Bu biber hakkında fazla bilgimiz yok. Burası Nisan 20'de dikildi. Burada dikenli salatalık vardı. Evet. Dikenli salatalığın son ayında ben buraya danışmanlık yapıyordum. Aha. Şimdi arkadaş olduk. Tavsiye ediyorum sadece. Vormi solucan gübresi kullanıyorlar. Gübreleme programı ben biliyorum da aktif danışmanlık yapmıyorum. Kontrol etmiyorum yani. Anladım. Şimdi şurası ilk gün dikildi. Bak bir fark göstereceğim. Bir de şurayı çek. Şimdi şurası birinci gün dikildi. Kamera şu anda göğüs Yani- hizamda. Yani Nisan 20'de ilk gün dikildi. Bir de şurayı çek. Şurası da o zaman ilk dikildi. Yok, orası 3. gün. Burası üçüncü gün. Şurası biraz zayıf. Nedeni şu. Şu karton kutularda fide geliyor ya. Evet. O fideyi daldırma yapıyorlar. Aha. Öyle dikiyorlar normalde. Daldırma yapılmadı burada. Sadece can suyuyla vormi verildi de. Evet. Viyolde Acaba- 3. gün kalınca sıcakta bura biraz susuz kalıyor. Mesela burada arada böyle tek tük virüs vakaları var. Bak şöyle bak, enfeksiyon vakası var hafif. Bak mesela. Şurada birkaç kök örneğin. Gerçi ipten falan kırılmış. İşçi kırmış da. Bak Burası şuraya bak. şey de biraz araya düştü. Şurada enfeksiyon var. Bütün bunların nedeni şey. Enfeksiyon kaynaklı bu. Buradaki klorozlar. Bu biber, Nedeni bitkinin dikimden önce yaşadığı 2 günlük stresi. Biyoldayken. evet. Bu biber direkt ihracata mı gidiyor? Bu biber ihracata gidiyor, evet. Yani adı Pakistan biberi Pakistan'a mı gidiyor yoksa niye Pakistan biberi? İngiltere'ye gidiyor galiba. Yani öyle biliyorum. Şimdi İngiltere ya da Fransa'nın bir kasabası varmış. Ben daha önce Mertbay'a biber veriyordum. İhracata sivri biber. Evet. O adamlar geldi ve adamlar zenci olduğuna göre demek ki şeydir. Fransa olabilir. Bilmiyorum. Afrika, Yani evet, Fransa gelip olabilir. alanlar siyahiydi, zenciydi. Dediler bu o kasaba dünyanın en acı biberi hangisiyse o biberden yerler. Hiç tatlı yemezler. Sadece ve sadece en acı biberleri yiyorlar. İngiltere'de Belki- Pakistan vatandaşı çok fazla. Pakistan, Hindistan, İngiltere sömürgesiydi ya. Evet. Orada Pakistan vatandaşı çok fazla. Muhtemelen onlar tüketiyor olabilir. İngiltere'ye ihracata gidiyor. Bir Süs de biber gibi tipi. Şöyle çiçeklenmesi vesairesi böyle. çiçeklenmesi süs biberinden zayıf. Yok, süs biberi gibi yani. Evet. Ama Dallanması vesairesi yapısı. Yani Ya bir bu- kapya bir çarlı gibi değil. bu tonaj yapmaz ama fazla bir tonaj. Ha. Ya bunu dekardan 4 ton vesaire falan diyorlar. Dekara 4 ton. 4-6 ton iyi diyorlar yani. Burası herhalde daha toplanmış. Yok, Şurada bir kere toplanması bitti. He. Biber şu. Güzel bir biber. Yani işte tercih ediliyor. Bu ne abi? Burası Nisan Şöyle. 20 dikimi. O enfeksiyon kaynaklı kloroz. Kloros. Yani bu mangan eksikliğiyle karakterize de. Yani şöyle biz baktığımız zaman Yok. deriz ki bu mangan eksikliği. Şimdi bu seraya normalde hani tam bir protokolde vormiyle daldırma, dikme vesaire falan yapılır ama öyle bir şey yapılmadı. Buraya dikildi. Azaltılmış gübreleme uygulaması. Hiç fungusit kullanılmadı köke. Evet. Yapraktan da fungusit atılmadı daha. Nisan 20 dikimi bu. Biz neredeyiz? Haziran'ın 20. Nisan 20, Haziran, Mayıs, Haziran 2 ay. 2 ay. Şunlar Şunlar virüs mü? yok, akar. Akardan sonra virüs olmuş. Şunlar akar hasarları. Bak. Saman akarı, sarıçay akarı, evet. Bu bölgede biraz yoğun. Şöyle. Yani ilaçlamayı pek bütün yapmıyor olabilir. Peki Nisan'da ekildi. Şu anda Nisan 20. Şu anda Haziran, önümüz Temmuz, Ağustos. Çukurova'nın kavurucu sıcakları. Bu sıcaklarda bu biber problem yaşatmaz mı? Kavurucu sıcakları bugün. Şimdi serada gölgeye bak.
Gölgeyi çek. Evet. Bu gölge dışarıdan şu an serin burası. Dışarıdan Yanları açık. serin. Tepe havalandırmaları açtığında içeriği de nemlendirebilirsen hiç problem yaşamazsın. Zaten o problemli kökler şöyle bak. Şurayı çek. Şimdi hakim rüzgar bu tarafta. Evet. Bak gel. Havalandırma da buradan açılıyor. Rüzgarı buraya yiyen vuruyor. kökler. Stresi yediği için, burada nem muhafaza edilmediği için şuralarda sıkıntı oluyor. Şimdi rüzgar oradan gelince direkt bak burası sallanıyor. Tabii gel Bak şimdi. şuraya kadar. Onlar verimi de düşürür. Burası virüs var. Bak mesela burası. Burası fazla rüzgar yok. Yani virüs orada bir kökte var da şey var. Akar hasarı orası. Ha, virüs yani mozaiğe çevirmiş de. Bak mesela burası bu taraftan havalandırmalı. Bunun da orası bak çukur kalmış. Yok yine şey havalandırma. Öbür tünelde oradan havalandırma var. Bak gel şurayı çek. Şöyle. Ters havalandırma anladım. Heh. Rüzgar yukarıdan savuruyor. Aynen öyle. Burada da öbür taraftan havalandırma var. Yine orası rüzgar yiyor. Bak şimdi Yani- burada bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok derken genel olarak bir sıkıntı yok. Gel şurası. Nerede buranın havalandırması? Burası. Rüzgarın vurduğu yer orası. Rüzgarın vurduğu yer şurası. Tabii. Stres koşulları Şuraya. altında. Şuraya bakalım. Bak boy daha kısa. Şöyle bak. Evet. Şimdi bazen rüzgar direkt buraya böyle vuruyor. Şuraya vuruyor özellikle. Bak orası baya gitmiş. Evet. Dur orayı merak ettim. Bir yakından bakayım. Şunda da bu bizim mangan eksikliği dediğimiz. Bu iletim demeti tıkandığı zaman mangan eksikliği olarak gösteriyor. Şimdi mangan eksikliği olsa şuna bak bir. Şu yaprağa bak. Bunda da olur. Onda da olur. Öbüründe de olur. Hepsinde Evet. olur. Yani bu kökle alakalı bir durum. İletim demeti tıkandığı zaman böyle problemi var. Bak şu köke bak. Evet. İşte ufak tefek demir eksiklikleri, mangan eksikliği. Böyle iletim demeti tıkalı bunun. Şuna bak bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Yani bu biyotik faktör dediğimiz canlının verdiği hasar kaynaklı sıkıntı. Bak böyle direkt rüzgar alan yerde saman akar problemleri var bak şurada. Şuna bak. Evet ben onun için işte Şurada. buraya geldim. Deminki problemin aynısı. Şurada tepeleri bir yakından çekeyim de. Görün Saman arkadaşlar. akarı, sarı çay akarı. Aynen. Ama göze hoş gelen bir biber ha. Bir de kuvvetli bir biber de. Çalısı yüksek. Yani sulaması biraz zayıf yapılıyor. Ha şimdi Biraz içerinin nemlendirilmesi lazım normalde de. o şeyde bu yaz sıcaklarında dedik ya bu etkilenmeyecek mi? İşte bu aralar falan nemlendirirse mesela şurada bir damlama olsa sadece Evet. nemlendirmek için günlük sulama yapılsa falan bu problemler daha az olur. Yani dışarıda sebze oluyor ya Evet. Akdeniz'de. Seranın altında daha iyi olur. Yani istediğin iklim oluşturabilirsin burada. Açıkta oluşturamıyorsun. Şimdi buradaki saman akarının falan nedeni de şuradaki kapyalar. Burada salatanın içinde kapya vardı. 40 gün su görmedi bu salatanın son mökümünde falan. İşte beyaz sinek falan yedimedi. Mesela orada domates var. Evet. Oradan yayıldı yani. Oraya da 20-25 gün ilaç atılmadı. Ya şimdi bu kadar yere ekiyorsun arasına şu 3 atı da ekme ya. Yok burayı mesela bu kapyayı ilaçlasalar olurdu. Yok böyle şeyleri ben sevmiyorum ya. Araya Salatalığın ortasındaydı bu. Direklikleri boştu He. salatalıkta. Ondan daha önce bunu sökmemişler. Tamam bunu da sök gitsin. Tertemiz bir çeşit olsun. aslında burayı sulayıp yaz performansı nasıl oluyor diye denemek için bıraktılar da. He. Gerisi aşağı yukarı hepsi aynı. Evet. Yavaş yavaş geri dönelim mi? Ya dolu olur, sıkıntı yok. Şu bölge işte daha zayıf bak. Bu bölge zayıf. Burası en son ekilen. Bu bölge niye zayıf? Bence şuradan daha çok hava mı geliyor? Yok Ondan yok. olabilir Şu, mi? şu bölge 3. gün dikilen bölge. Burası ilk gün dikilen. Şu yukarısıyla burası 2. gün dikilen. Burası aşağısı. Burası 3. gün dikilen. Yani fide sadece dikimde yaşadığı stres yani. Ama bir seranın içinde de böyle rüzgar olmaması lazım. Tabii olmaması lazım. Hani şöyle bazı yerlerde özellikle havalandırmanın dengi bayağı Şimdi bir şu rüzgar taraftan, yapıyor. şu taraftan biraz rüzgar alıyor. Oranın biraz eteğe kaldırılabilir. Bir de şimdi normalde hava buradan girsin, buradan çıksın diye yapıyorlar. Hakim rüzgarın tersine atması lazım havalandırma. Yani şu tarz hakim rüzgar buradan geliyor.
Evet. Bu tarz havalandırma yapmamak lazım. Buranın rüzgar Sıkıntı. esiş yönü böyle. Evet. Bak şöyle dikkat et nasıl rüzgar vuruyor bak. Bu şeye de zarar aslında. Seranın sistemine de zarar. Tabii naylonuna da zarar. Bak şöyle Evet, çek naylon. nasıl yani stresli. He, demin gösterdim. Ya arkadaş dur arama ya. Neymiş? Selim Arslan. Arkadaşlar beni şeyden aramayın lütfen. Messenger'dan aramayın. Mesaj atın. Gerekli görürsem dönüş yaparım. Yani verimli bir biber. Süs biberine benziyor. Toprak da güzel ha. Ya toprak fena değil. Fena değil, güzel. Buraya herhangi bir nematot ilacı, kök ilacı vesaire uygulanmadı. Bu sene solizasyon da yapılmayacak buraya. Bu biber kalktıktan sonra yerine dolma ya da kapıya gidiyor. Gölgenin kuvvetli olduğu yerlere geldiğimiz zaman biber biraz daha güzel. Tabii. Buranın gölgesi daha kuvvetli. İşte her sabah sulama yapmak lazım böyle havalarda. Sonra şu araları da sulamak lazım. He. İçeride nem, sıcaklık, havalandırma bunların hepsi bir kriter. Hepsi bitkiyi strese sokar ya da stresten çıkarır. Bak samara olan köklere toz kükürt uygulaması yapmışlar. He. Hakikaten atma bak. Şunu da gösterelim arkadaşlar. Kırmızı örümcek olduğu yerlerde, aşırı olan yerlerde şuraya da bakınız. Toz kükürt uygulaması, elemental kükürt. Bildiğimiz çuvalla satılan kükürt, onu uygulayabilirsiniz. Şurada tepeleri yavaş yavaş açıldığını görebiliyoruz ha. Tabii toz kükürt eski şey ilacı. Akar ilacı. He, kırmızı örümcek ilacı. Bunun suya karıştırılıp atılanı da var. Onları da uygulayabilir. Sulu kükürt diye. Ben tiyovid attım da sanki bu daha etkili gibi ya. Ya bu daha etkili. Biraz Peki da bu durdurur yalnız. sıcakta yakmaz mı? Kükürt mü? Evet. Üstüne yağlı bir şey atmazsan yakmaz. De çok uygulamışlar yalnız. O kadar çok atılmaması lazım. Ya bunu biz bir ara kabağa attık. Şimdi normalde örneğin bu sera bende olsa buraya kükürt uygulaması yapmam. Ne yaparsın? Phytoselius persimilis vesaire falan var. Yani saman akarının predatörü vesaire falan var. Şimdi kırmızı örümceğin predatörü de Phytoselius. İşte bununla ilgili ticari aparatlar var. Biyolojik mücadele aparatları. İlaç kullanmıyorsam Canlı böcek. ya beyaz sinek vesaire falan sıkıntım yoksa kırmızı örümceğin predatörünü salarım. Evet. Tabi uygun çeşide göre yani buradan ezbere söylemeyeyim. Hı hı. Örneğin çilekte şey kullanıyoruz biz. Phytoselius persimilis'i kullanıyoruz. Kırmızı örümcek ilacı atmıyoruz. Maliyetler ilaca göre nasıl orada? Daha ucuz olur çünkü bir kere uyguluyorsun. Onun He. iki türlüsü var. Biri direkt akarla besleniyor. Sonra yani yoğunsa hızlı etki gösteriyor, ölüyor. Bir tanesi de ağacın poleninden vesaire falan da besleniyor. Çiçekteki He. poleninden vesaire. O daha yavaş etki ediyor. Bunların karışım preparatları vesaire var. He. Şimdi biyolojik mücadele boş durmuyor. Peki serada bütün biyolojik şeyleri, elemanları getirdik. Beyaz sineğinden, kırmızı örümceğinden. Evet. Hepsini getirdik, saldık şeye. Evet. O zaman ilaçlama yapmak gerekir Gerek yok, mi? gerek. Yok değil mi? Doğal bir şekilde. Tabii ilaçsız, yani İlaçsız yıkamadan değil. yeme garantili He. ürün elde edebilirsiniz. Bütün aynı şekilde. çeşitler için şey var mı? Bu avcı böcekler dediğimiz var mı? Ya şimdi burada ezbere konuşmayayım. Yani onlarla ilgili firmalar boş durmuyor, üretiyor. Evet. Yani saman akarı ile ilgili predatör olmayabilir. Ama çilekte mesela biz salıyoruz predatörünü. Anladım. Örneğin topraksız çilekte fusarium oluyor, trikoderma salıyoruz. Ya da vermi solucan gübresi kullanıyoruz. İçinde zaten mikrobiyal popülasyonun %5'i trikoderma. Normal bir solucan gübresinin. Yani yapılabilir. Biraz zor Tabii da, yapılır, biraz yapılır. zor ama Ya yapılabilir. burada şimdi köke ilaç verilmedi hiç. Nematot He. ilacı kullanılmadı. Bir nematot problemi, kök hastalığı vesaire görüyor musun? Yok, bir şey görmüyoruz. Tamam yani demek ki oluyor. Bir de Nisan 20 dikim burası. Yani sıcak koşullarda dikildi. Nisan 20 buradan çok daha serin değildi. Yine sıcaktı yani. Ama bir avantaj değil mi sıcakta ekilmesi? Yani aşırı sıcak değil de Nisan sera altı bitki şöyle. strese girmez, soğuk yemez. Nisan 20 gölge isteyen hani artık sera gölge istiyor. Neredeyse Evet. 1-1,5-2 aylık Mersin ayında. Mersin ikliminde. Dolayısıyla o iklimde sıcakta dahi ekildi. Yani performansı böyle oldu. Gelişimi de hızlı oluyor tabii sıcakta. Abi çıkalım mı? Çıkalım yanacağız. Isınmaya başladık. Sevgili arkadaşlar, bu Pakistan biberini ben kendim ilk defa gördüm. Yani piyasada böyle süs biberlerini görüyoruz ama bu süs biberi değil. Zaten sözleşme Süs biberi tipinde sözleşmeyle ekilen bir şey, ihracata direkt gidiyor. Ama acı derecesi çok çok yüksekmiş. Aşırı bir şey
bir şekilde acıymış. Ben Şili'den tadına daha acı bakmadım. diyorlar. Ben hiç yemedim. Bu Şili biberinden bildiğimiz acı Şili biberinden 10 kat daha acıymış. Ben kendim yeni gördüm. Sizlerin de görmesini istedim. Mersin Homurlu bölgesinden hepinize sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.